Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Cinler sizden iyi mukabele ediyorlardı. Senin hiçbir nimetini tekzip etmiyoruz. Hamd ve minnet sana aittir. İnsi ve cinni şeytanlar Ömer'den kaçıyor buyuruyor. Ellerimizden çıkardığımız terler, hapishanelerin demirlerini eritecektir. Zabıta ve emniyet hesaplara sonra yorulacaktır. Ama biz yorulmayacağız. Bu kervan yürüyecektir. Hz. Muhammed'in adı duyulacaktır. Bütün alem buna şahit olsun. Muhterem Müslümanlar, şeytanın feryatları vardır. Mümin secde ederken şeytan feryat eder. Öyle feryat eder ki müminin ses duyuşu hava titreşimlerine göre ona göre ayarlanmış olsaydı, bütün cinnin ve insin duyduğu bu sesten belki kulağının zarı çatlardı. Öyle feryat eder. Secde ile emrolundum etmedim. Secde ile emrolundu etti ve mağfirete mazhar oldu diye feryat eder şeytan. Şeytan Resul-i Ekrem'in dünyaya teşrifiyle feryat eder. Allah Resulü'nün dünyaya teşrifiyle veladet gecesinde öyle feryat koparır ki, belki Sava Nehri onunla batar, belki Kisra'nın sütunları onunla yıkılır, belki putlar yüzüstü o feryatla yere gelir. Şeytan feryat eder. Şeytanın ciddi bir feryadını, müminin kıvamına geldi, kendinden beklenen semereyi verdiği bir gün biliyoruz, o günde görüyoruz. Resul-i Ekrem kabile kabile, tayfa tayfa dolaşıyor. Aşina bir gönül arıyor. İçinde bir hazine, bir kenz, büyük bir potansiyel olarak taşıdığı iman ve irfan aşkını ve irfanını ulaştıracağı aşina gönüller arıyor. Bu aramalar hac mevsiminde, panayırların olduğu zamanlarda akabelerde oluyor. Mekke ile Mina arasında akabelerde oluyor. Çeşitli vadilerin arkasında çeşitli içtimalara gitmek suretiyle anlatılıyor ve oluyor. Bugün Taiflilere, yarın Eşheloğullarına, öbür gün Hazrece, daha öbür gün Evs'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yalın ayak, başı açık, ari ve hafi olarak dolaşıyor, halka hakikati anlatıyor. Kimse hüsnü kabul göstermiyor ve yüz vermiyor. Şeytanın hüküm ferma olduğu bir devirde, bakışların bulandığı bir devirde, maddenin esas alındığı bir devirde, mananın ihmal edildiği bir devirde, Resul-i Ekrem'in terminolojisinin bilinmediği bir devirde bu nadanlar Resul-i Ekrem'in sözlerine kulak vermiyorlar. Arama her sene devam ediyor. Her sene devam ediyor ama hicrete 2 sene kala Resul-i Ekrem beşerin maküs kaderini değiştirecek şerefli bir cemaatle yüz yüze geliyor. 6-7 kişiden ibaret bir topluluk. Beni Eşhel'den, Evs'ten ve Hazreç'ten mürekkep, rençber olan Medine halkından gelmiş Akabe'de ticaret yapmak üzere. Ticaretleri mutlu ve mübarek olsun. Alıp sattıklarının en hayırlısını o sene yaptılar. Resul-i Ekrem'in öpülecek elini öpüp başlarına koydular. Resul-i Ekrem hakikat gamzeden bu pak alınların yanına gitti. Onların yanında hakikata tercüman oldu, anlattı. Herkes tereddüte düştü. Abbas Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Biat etmeyi düşündükleri zaman şöyle dedi. Biliyor musunuz Peygamber'e biat ettiğiniz zaman neye biat ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün beyaza ve siyaha karşı koymak üzere biat ediyorsunuz. Cihana meydan okumak üzere biat ediyorsunuz. Bütün saldırı ve tecavüzlere karşı kalkan olmak üzere biat ediyorsunuz. Etten, kemikten, kala ve kalkan olmak üzere biat ediyorsunuz. Sözün doğrusu söyleniyor. Biat edilecekleri şahsı ve biat ettikleri meseleleri bilmeleri gerekiyor.
Abbas onun için ikaz ediyordu. Yaşlılar, hayatı seven yaşlılar, hayatı tadıp tadını ağızlarından atamayan yaşlılar tereddüt geçirmeye başladılar. Zavallı yaşlılar, her devirde sondan gelmişlerdir. Devrimizin yaşlıları inşallah mutlu ve bahtiyardır. Yaşlılar tereddüt geçirmeye başladılar. İşlerinde 15-16 yaşında birisi vardı. Eşhel oğulları onun Es'ad İbn Zürare olduğunu söylerler. Kuvvetli kaynaklar Ebu'l-Heysem Teyyahan olduğunu söyler. Delikanlının daha bıyıkları da bitmemişti. Resul-i Ekrem'in lalü güher döken, dudaklarından dökülen kelimeler mest ve sermest etmişti. Eriyordu. Halkın tereddüdü onu uyardı. En arka safta duruyordu. Ok gibi fırladığı gibi kendini Resul-i Ekrem'in önüne attı. Ne duruyorsunuz dedi. Fevt edilecek zaman mı var dedi. Ver ya Resulallah elini bana dedi. Ağzın bal yesin senin. Cihanın kaderini değiştiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yepyeni bir şey kuruyor bununla. Kendisine ahd edecek, vaidde bulunacak. Elini sıkacak, önümde yeminde bulunacak. Ölmek üzere yeminde bulunacak bir cemaat yeniden bu ağır vazifeye omuz veriyordu. Ebu'l-Heysem Teyyahani'nin atılışı, o pak eli öpüp alnına götürüşüyle beraber bütün Akabe tepelerini inleten bir ses duyuldu. Bir ses duyuldu, bu ses şöyle diyordu. Adam kendisine yeni bir mesnet buldu. Başınızın çaresine bakın. Bu işin önünü alamayacaksınız. Bu iş aldı yürüyor diyordu. Bütün Akabe tepelerini inletiyordu. Şeytan feryat ediyordu. Ebu'l-Heysem Teyyahani'nin atılışı karşısında feryat ediyordu. Es'ad İbn Zürare'nin ok haline gelişi karşısında feryat ediyordu. Bera İbn Azib'in coşkunluğu karşısında feryat ediyordu. Melekler kadar adı ve keyfiyeti mukaddes, parmak sayısına ulaşmayan cemaat karşısında feryat ediyordu. Çünkü iş mantığında ve akli planında temelini oturmuş demekti. Çünkü iş sağlam kaide bulmuş demekti. Şeytan bunu çok iyi biliyordu. Biliyor ve daidar oluyordu. Feryat ediyordu. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, her gün yeni Ebu'l-Heysem Teyyahaniler, her gün yeni Es'ad İbn Zürareler, çarşıda, pazarda, sokakta arzı didar ettikçe şeytan feryat etmektedir. Koridorda seccadesini serip, belini kırıp Allah'a secde ettikçe şeytan feryat etmektedir. Çarşının, pazarın çirkef ve eracifine tenezzül etmeyip, gözünü kapayıp geçtikçe şeytan feryat etmektedir. Her gün Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir fert takıldıkça şeytan feryat etmektedir. Camiler lebalep, çiçeği burnunda delikanlarla doldukça şeytan feryat etmektedir. Üniversiteler bunlarla tıklım dolacak hale geldikçe şeytan feryat etmektedir. Şeytanın feryadı dinmemiştir. Dini istihbaf etmeler, Allah'ı inkar etmeler, Resulullah'ı tezyif etmeler, Kur'an'ı kulak arkasına atmalar şeytanın feryadından ibarettir. Ama cihan duysun, alem duysun, duymayanlar duyanlar vasıtasıyla duysun, bu kervan yürüyecektir, bu vapurlar denize girecektir, Hz. Muhammed'in adı duyulacaktır. Bütün alem buna şahit olsun. Müminin tek ferdi kalacağına kadar, kampenallah gibi ellerimizden çıkardığımız terler, hapishanelerin demirlerini eritecektir, fakat yine eritecektir. Zabıta ve emniyet hesap sonra yorulacaktır, ama biz yorulmayacağız. Hz. Muhammed'in ektiği tohumlar yeşermiştir. Çiğnemekle bunlar yok olmayacaktır. Bunlara belki saykıl olacaktır. Güneş hasırla kapanmayacaktır. Balçık sürülmekle hakikatin yüzü ketmedilmeyecektir.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allah ki Habibi Edibi ve Peygamberi Zişanını hak bir dinin hamili olarak gönderdi. Allah dinini tamamlayacak, nurunu ikmal ve itmam edecektir. Bu mevzuda Allah kafi ve vafidir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Fasadakallahul azim. Barakallahu lena ve li cemi'il mu'minin.